Birçoğumuzun hayalinde zengin olmak, özgür bir yaşam sürmek vardır. Bunu başarmanın en temel kurallarından birisi de finansal okuryazarlığımızı en üst seviyeye çıkarmaktır. Bizler de bu videoda Zengin Sırlar bölümünde ROI, Return on Investment yani yatırım getirisinin ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağız. Bill Ackman, Mark Cuban, Elon Musk gibi bütün varlıklı yatırımcılar yatırım getirisinin ne olduğunu, nasıl hesaplandığını ve bunu yatırımlarında, yaptıkları işlerinde nasıl kullanmaları gerektiğini çok iyi bilirler. Unutmayın ki eğer yatırımlarınızdan bir getiri etmezseniz o yatırıma devam etmenizin bir anlamı kalmaz. Ya yatırımınızı sonlandırmalısınız ya da yatırımın şeklini değiştirmelisiniz. Eğer yatırım getirisini doğru şekilde kullanmayı öğrenirseniz borsa yatırımlarınızda, emtia yatırımlarınızda, gayrimenkul yatırımınızda, finansal kuruluşlardaki vadeli mevduat yatırımınızda, şirket ortaklıklarınızda yeni kuracağınız veya yaptığınız işte gerçekten de bir gelir elde edip etmediğinizi rahatlıkla görebilirsiniz. ROI yani yatırım getirisini kısaca tanımlayacak olursak, bir yatırımın karlılığını dolayısıyla verimliliğini değerlendirmek için kullanılan bir performans ölçüsüdür. Bu ölçüyü değişik yatırımlarınızı karşılaştırmak için de kullanabilirsiniz. Peki, yatırım getirisi nasıl hesaplanır? Formül şu şekildedir. Yatırım getirisi eşittir mevcut yatırım değeri eksi yatırım maliyeti bölü yatırım maliyeti. Yatırım getirisi yüzde olarak ölçülür ve bu sayede diğer yatırım getirilerinizle karşılaştırmanızda kolaylık sağlar. Burada unutmamamız gereken noktalardan biri de ROI yani yatırım getirisi hesabında zamanın geçişini ve elde tutma süresini hesaba katmadığıdır. Bununla ilgili Paranın Zaman Değeri adlı videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Herkesin kolaylıkla kullanabileceği yatırım getirisi hesabı, basitliği ve çok yönlülüğüyle birçok zengin ve finansal okuryazar tarafından kullanılmaktadır. ROI'nin yani yatırım getirisinin en çok kullanıldığı alanlardan birisi de diğer yatırım getirileriyle karşılaştırılmasında kişiye fayda sağlamasıdır. Diyelim ki bir yatırımcı altın aldı ve bir sene sonra altın değeri %10 arttı. Bu yatırımcı için iyi bir işarettir. Fakat aynı süre zarfında alternatif bir yatırım aracına borsaya yatırım yapsaydı ve borsada almayı düşündüğü hissenin fiyatı %20 değer kazansaydı, bu durumda aynı süre zarfında borsada almayı düşündüğü hissenin daha iyi bir yatırım aracı olduğunu yatırım getirisi hesabıyla çok rahat bir şekilde görebilirdi. Ayrıca yatırım getirisi hesabının negatif olmasının kaçınılması gereken bir durum olduğunu, yatırımınızın zarar etmiş manasına geldiğini aklımızda bulundurmamızda fayda vardır. Şimdi de isterseniz ROI yatırım getirisi hesabını bir örnekle açıklayalım. Diyelim ki borsada A şirketinden 10.000 TL'lik hisse satın aldınız ve bir yıl sonra hisse değeri 12.000 TL olduğundan dolayı siz de hisselerinizi sattınız. Burada yatırım getirisini şu şekilde hesaplıyoruz. 12.000 TL eksi 10.000 TL bölü 10.000. Bu da 0,20 yapar. Yani %20 kar yapmışsınız demektir. Başka bir örnek verecek olursak, diyelim ki bir gayrimenkul yatırımı yaptınız ve 1 milyon TL'ye bir ev aldınız. Ve evin fiyatı seneler geçtikçe arttı ve 4 yıl sonunda 1,5 milyon TL oldu. Ve sattınız. Buradaki yatırım getirisini şu şekilde hesaplıyoruz. 1,5 milyon eksi 1 milyon bölü 1 milyon eşittir 0,50. Bu da %50 kar yapmışsınız demektir. Eğer bu iki örnekteki yatırımı aynı zamanda yaptığınızı varsayarsanız sizce hangisi daha karlı bir yatırım? Birinci örnekte %20 kar, ikincisinde ise %50 kar var. Daha önce de bahsettiğimiz gibi ROI yatırım getirisi zamanı hesaba katmadığını aklımızdan çıkarmamamız gerekli. Sorumuza dönecek olursak, birinci örneğimizde bir yıl için %20 kar var, ikincisinde ise 4 yıl için %50 kar var. Bu %50 karı yıllık olarak hesaplarsak, yani 4'e böldüğümüzde yıllık %12,5 kar yapar. Bu da ilk örneğimizin getirisinin daha fazla olduğunu bize gösterir.
Yatırım getirisi hesabı getiri performansını ölçmede bize bir gösterge olsa da daha profesyonel bir bakış açısı için paranın zaman değerinde hesaba katmamızda fayda vardır. Bu konuyla ilgili videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. Sizin için videomuzun sonunda bu videonun linkini bırakacağız. Umarım yatırım getirileriniz önceki verdiğimiz örneklerdeki gibi hep artar. Fakat yatırım yapmanın iki yönlü olduğunu unutmamakta da fayda var. Yatırımlarımızda kar yapabileceğimiz gibi zarar da edebiliriz. Örneğin borsada A şirketinden 10.000 TL'lik hisse satın aldınız ve bir yıl sonra hisse değeri 8.000 TL'ye düştü ve siz de sattınız. Burada yatırım getirisini şu şekilde hesaplıyoruz. 8.000 eksi 10.000 bölü 10.000, o da eksi 0,20 yapar. Bu da %20 zarar etmişsiniz demektir. Yatırımlarınızı finansal okuryazarlığınızı arttırarak yaparsak kendi risk ve getiri tercihlerinize göre getiri elde edersiniz. ROI, yatırım getirisi hesabının yatırımla ilgili kullanılan popüler bir ölçü olduğunu, fakat yatırımımızda hesaba katmamız gereken diğer etkenleri de unutmadan bol kazançlı yatırımlarınız olması dileğiyle videomuzu sonlandırıyoruz. Fininvest, finansal okuryazarlığın kolay ve anlaşılır olmasına yardımcı olur.